Merhaba SM Oynuyor izleyicileri, SCP takipçileri. Bugün sizin için çok beklenen, çok istenen SCP 106'yı yapmaya karar verdik. Belki gece uyuyamayacağız, belki karanlıkta duramayacağız ama sizin için bu hizmeti yapacağız. Yanımda Yiğit var, SCP 106'nın müptelasıdır arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. SCP 106 ile nasıl SCP 173'te bir aramda şey varsa SCP 106 ile de aynı şekilde aramda bir bağ olur. Çok severiz kendisini. Arkamı döndüğüm anda gelir böyle bir anda öldürür. Bir de o şey yok mu Sinan? En tepeden bakıyor şerefsiz. Cehennem. En korkuncu o bence ya. Bir ara oynayalım onu Oyun. ya. Oynarız. Şimdi başlıyorum. Çok uzun olacak arkadaşlar, o yüzden şimdiden uyarayım. Videoyu ona göre izleyin. Objemizin sınıfı Keter. Neden olduğunu anlamamız zor değil büyük ihtimalle. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu SCP birkaç kere revizyona uğramış. Yani ilk yakaladıklarından sonra birkaç kere kaçtığı için habire prosedürleri değiştirmek zorunda kalmışlar. İlkiyle başlıyoruz. SCP 106'ya hiçbir şekilde dokunulmayacak. Burada açıklamam gereken bir şey var sanırım. O5 Command diye bir adamla grubu var. O5 grubu. Bu O5 grubu SCP organizasyonunu yönetenlerden oluşuyor. İsimleri hiçbir şekilde bilinmiyor. Aynı yerde bulunmuyorlar. Aynı anda gezmiyorlar. Daha sonra bunları açıklayacağımız da bir videomuz olacak ama şimdilik sadece SCP'leri açıklamak istiyorum. Sadece 106'ya dokunmak için izin almamız gerekiyor ve sadece bu dediğim O5'lerin 3'te 2'sinin oyuyla, evet demesiyle dokunabiliyorlarmış. O da sadece test için yapılabiliyormuş. Herkes, bütün personel, herhangi bir insan her zaman 20 metre, 20 ila 12 metre uzak durmak zorunda. Sadece tek bir şey şartla var. O da sadece bulunduğu yerin tahmin edilmesi zamanında yaklaşılabilirmiş. Bulunduğu hücre başka bir hücrenin içinde olmalıymış. Yani iki hücrenin içinde artık, hani birinden kaçarsa diğerinden kaçamaması için. Ve duvarlar birbirinden en az 30 metre uzak olması gerekiyormuş ki kaçamasın. İkinci hücre her zaman gözlemlenmeli fakat birinci hücreyi göremiyorlar. İkinci hücre her zaman ışıklandırılmalı ki herhangi bir şey görebilsinler. Ve hiç içinde toz, parçacık hiçbir şey olmaması gerekiyor. Eğer herhangi bir şey çıkarsa içinden, hani bir atıyorum bir normal olmayan bir taş bile olsa bütün siteyi kapatmak zorunda kalıyorlar. İlk durduğu yerde bir korozyon, bir nasıl aşınma görüldüğü zaman anında 200 metre uzana gidilmesi gerekiyor ve anında bütün askerlerin gelip SCP-106'yı şey yapması gerekiyor, kavlaması gerekiyor. SCP-106 hiçbir şekilde bir sakin durumu yok. Her zaman saldırı halinde, her zaman kaçmaya çalışıyor ve kovulmasının buna göre olması gerekiyor. Şimdi size bu okuduklarımın hepsi SCP-106'yı tutmaya yetmedi. SCP-106 bunlardan kaçtı ve bir revizyona uğradı. Revizyon derken yani tutulmasının daha etkili hale getirilmesini sağlamaya çalıştılar. Şimdi değişen şeyleri sayayım size. Değişen şeyler ikinci, yani içerideki onun bulunduğu hücre 16 kat çelik ve kaplanmış duvarlar içinde olması gerekiyormuş. Yani hiçbir şekilde aşamaması için. Çünkü biliyorsunuz ki SCP-106 yavaş yavaş bazı şeyleri parçalıyor kendi kendine. Hani, paslıyor ya da öyle diyeyim. Arkasından bu çeliğin bir de içine kurşunla düşüyorlarmış ki bir radyasyon falan yaymaya çalışırsa bunu başaramasın. Bu çelik katmanlar birbirinden 18 santim arayla olması lazım ki hepsine birden bir anda ulaşamasın. Bu dediğimiz hücre artık ikinci hücrenin içinde bir sıvının içinde durması gerekiyor ve bu sıvı habire akmalı. Yani bir akışın içinde olmalı ki arkadaş bu suyu da aşamasın, bozulsun hareketleri. Bu sıvı 48 saatte bir değiştirilecek ve içinde herhangi bir pas belirtisinin olup olmadığına bakılacak. Eğer içinde bir pas varsa herkes tekrardan 200 metre uzağa gidecek ve bütün askerler gelecek. SCP-106'yı durdurmaya çalışacak. Fakat şimdi şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı demeyeyim, böyle bir avantaj yakalamış arkadaşlar. SCP-106 kurşun gibi metalleri görünce bir zorlanma yaşıyor. Neden olduğu bilinmiyor. Çok ince bir kurşun da olsa bu onu durdurmaya yetiyor. Ya tabii tamamen durdurmuyor ama durduruyor. Biraz yavaşlatıyor diyelim. Ayrıca birden çok katmanlı metaller veya bir duvar atıyorum
bir duvarın aksine bir duvar daha koyarsanız falan SCP-106'yı yavaşlatmaya yarıyor. Su, sıvı o tarz şeylerde kafasını karıştırabiliyormuş. O yüzden suyla dolduruyorlarmış. SCP-106 bundan da kaçtı. Şaşırdık mı? Hayır. Galiba bu şu an size söyleyeceğim son revizyon, şu anki revizyonu. SCP-106 ile hiçbir şekilde dokunma gibi bir şey yok. O da olursa O5'lerin uyuyla olmak zorunda. Dokunmanın tek şartı artık test bile değil, sadece kaçabilirse dokunabilirsiniz diye söylüyor. SCP-106 kapalı bir konteynerin içinde duracak. Ve bu konteyner kurşunlu çelikten oluşacak. Ve bu kurşunlu çelik 40 kat olacak bu sefer. Ve bu katların arasında 36 santim olacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 40 kat ve 36 santim dev bir binaya sığdırmak zorundalar sadece tek bir SCP'yi. Ve bu SCP insan boyunda. Konteyner elektromanyetik destekler üzerinde duracak. Yani havada duracak. Hiçbir şekilde yere değmeyecek. Ki dokunduğu şeyleri yakamasın tekrardan, paslandıramasın. Durduğu ikinci yer artık değiştirildi. Birbirine iç içe 16 tane küresel hücrelerin içinde duracak ve bu hücrelerin hepsi değişik sıvılarla dolu olacak ve bu sıvılar her zaman akacak. Ayrıca kaldığı yer muhteşem bir ışıklandırma sistemi olacak ve bu ışıklar 80.000 lumen. Burada 80.000 lumen güneşin parlaklığına yakın oluyor ve bu parlaklığı direkt SCP-106'ya verecekler birkaç durumu olursa eğer. Herhangi bir yerde, kaldığı yerin herhangi bir yerinde bir paslanma bile görürlerse SCP-106'nın kaçtığı olarak düşünülecek ve bütün askerler hemen SCP-106'yı almaya gelecek. Şimdi sıkıntı şu ki SCP-106'yı bu bile durduramadı. Sadece kaçmasını %43 engellediği gözüküyor. Adam hiçbir şekilde durdurulamıyor. Hiçbir şekilde kaçışı yok yani bundan. Adam her türlü kaçıyor. SCP-106'nın davranışlarına gelirsek eğer, SCP-106 yaşlı bir insana benziyor ve vücudu bir çürümede, her zaman çürüyor, devamlı bir çürümede. SCP-106 hızlı bir şey değil, kaçılabilen bir şey ve günlerce aynı yerde durabiliyor. Bir av bekliyor. SCP-106 duvarları tırmalabiliyor. Dikey yüzeylerde bile yürüyebiliyor. Saldırdığı zaman SCP-106 kalp, ciğer gibi şeyleri, organlara saldırmayı deniyor ve sizi orada direkt yaralayıp düşürüyor. SCP-106 arkasından benim cehennem dediğim yere yolluyor sizi ve orada sizinle eğleniyor. SCP-106 genelde 10 ve 25 yaş arasındaki insanlara saldırıyor bu arada. SCP-106 dokunduğu her şeyi paslandırma gibi bir özelliği var. Mesela oduna dokunduğu zaman odun çürümeye başlıyor. Ya da metale dokunursa metal paslanıyor. Ve bu siyah böyle yapış yapış bir şeye dönüşüyor bu çürüyen şeyler. Hatta oyunu izlediyseniz oyunda görmüşsünüzdür. Çıktığı yerlerden böyle siyah bir şey fışkırıyor böyle. Yürüdüğü yerlerde siyah bir şeyler oluyor. Ha, kan değil miydi? Onlar kan değil işte, bunun çürüttüğü şeyler. Şimdi asıl sıkıntımız şu. SCP-106 kapıya veya bir açıklığa mecbur değil. Duvarların içinden geçebiliyor. Geçtiği zaman da o Yiğit'in dediği kan dediğimiz o şeyden bırakıyor. SCP-106 bir anda kaybolabiliyor. Mesela hani oyunda belki görmüşsünüzdür. Kovaladıktan sonra yakalayamazsa böyle yere çakılıyor, bir anda kayboluyor. Bunun da kendi o cehennem dediğimiz yere gittiği olarak düşünülüyor. İstediği her yerden bu cehenneminden çıkabiliyor. Mesela bir duvarın içinden girip bir duvarın dışına çıkabiliyor. Böyle bir arkadaş. Bunu o yüzden tutuyorlar zaten. Bu tutma denemeleri bu yüzden. Bu cehennem denen şeyin yani nasıl gözüktüğünü bilmiyoruz fakat söylenilenlere göre bu yer odalar ve böyle büyük boş nasıl denir açıklıklar olarak tasvir edilmiş ve bazı insanları sadece eğlenmek için dışarı bırakıp sonra tekrar içeri alabiliyormuş. SCP-106 çok zor tutulabildiği için her 3 ayda bir bu tutulma şeyleri nasıl denir dediğim revizyonları değişecek ve her kaçmaya çalışmasında da değişecek. Fiziksel olarak hiçbir şekilde tutulamıyor ve fiziksel de hasar hiçbir şekilde zarar vermiyor. Size bu anlatabileceklerim bu kadar. Oyunda da zaten görmüşsünüzdür kendisini. Bizi yakaladığı zaman cehennemsi bir yere götürüp bir tane böyle koltuk gibi bir şeyde oturup bize izliyor böyle ölene kadar.
yavaş yavaş kanını akıtıyor falan. Size bugün anlatabileceklerim bu kadar SCP-106 ile ilgili. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İsteklerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ve eğer devam etmemizi istiyorsanız like ve subscribe butonuna lütfen basın. Teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Sizinle bir dahaki videoda görüşmek üzere.